Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü tarifim çıtır çıtır kruvasan tarifi olacak. Kafelerde yediğimiz böyle çıtır çıtır olan kruvasanlardan hiçbir farkı olmayacak. O halde hemen tarif yapmaya geçelim. Bir paketten biraz fazla, yaklaşık 1,5 paket kuru mayamız var. Ben Yuva marka kullandım. İstediğiniz diğer markaları kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığından yine birazcık fazla. Bir yemek kaşığından biraz az toz şekerim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 200 gram tereyağı. 5 su bardağı kadar unum var. Su bardağı ölçeğim yaklaşık 180-200 milim arası. Tarifimde de kullanacağım bu su, çökelik yaptığım suyu ben burada hamurumda değerlendireceğim arkadaşlar. Siz aynı ölçülerde su veya süt kullanabilirsiniz. Sütü daha çok öneriyorum tarifte çünkü hamura daha fazla çıtırlık katıyor. Fakat benim şu an elimde peynir altı suyum olduğu için bunu ziyan etmemek adına bunu hamurumda kullanacağım. Öncelikle yoğurma kabıma, tereyağını kenara alalım. Öncelikle yoğurma kabına hemen bardakla ölçerek peynir altı suyumu katıyorum. Ilık da olabilir suyunuz. 2 3 3,5 su bardağı kadar peynir altı suyundan hamuruma katıyorum. Hemen şekerimi ilave ediyorum. Karıştırıcımı aldım. Mayamı ilave ettim. Tuzumu da ilave ediyorum. Ve sıvı yağımı da ilave ediyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. En sevmediğim şeydir arkadaşlar. Şimdi karışımı bir karıştırıyorum. Mayamı birazcık eritmek ve diğer malzemelerle homojen hale getirmek adına bir miktar karıştırma, çırpma işlemi yapıyorum. Bu şekilde malzemelerimi özdeşleştirdim. Şimdi unumu ilave edeceğim yavaş yavaş. Elenmiş un, bilginiz olsun. Bu şekilde bir miktar kadar ilave ediyorum. Kontrollü gitmeye çalışıyorum. Sizin de kullanacağınız un farklılık gösterecektir. Çünkü her unun kalitesi bir olmuyor arkadaşlar. O açıdan siz de eksik geldiği zaman ilave edersiniz. Fazla gelmemesi adına da hamuru kontrollü koyarsınız. Önce biraz karıştırıyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman hamur tamamen elimize sıvanmamış oluyor. Hem de daha kolay karıştırıyoruz. Çırpıcı da kullanabilirsiniz. Fakat sizi bir süreden sonra çırpıcı zorlayacaktır. O sebeple bir kaşık daha iyi olur. Unum biraz yetersiz kaldı. 2 su bardağı kadar daha un ilavesi yapıyorum. 2 su bardağının hepsini boşaltmadım. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Zaten çok sert bir hamurumuz olmaması lazım. Bu hamur mayaya gelecek. Şimdi elimle artık yoğurma işlemine geçebilirim. Hamurumuzun yumuşak, hafifçikten böyle ele yapışır yapışmayan bir hamur olması lazım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yaklaşık 1 saat kadar dinlendirme, mayalandırma işlemi yapacağım. Çok az miktar daha undan ilave yaptım. Bu şekilde alt üst yaparak yoğurursanız hamurunuz daha güzel kıvam alır ve içinde hiçbir şekilde un topağı kalmaz. Elimdeki fazla hamurları da arada ben böyle sıyırıyorum.
Şu an hamur istediğim kıvamda. Fakat ben hamurumu tezgaha alacağım. Kalan unu bu şekilde kontrollü olarak hamuruma yedireceğim. Dış kenardan içe doğru hamurumuzu yoğurduğumuz zaman çok daha güzel şekil alır. Bakın bu şekilde daha hızlı yoğurma işlemi oluyor. Dilerseniz hamurunuzu siz en baştan tezgahta da yoğurabilirsiniz. Hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak o kadar pürüzsüz ve çıtır çıtır olacaktır arkadaşlar. Yoğurma işleminde biraz emek vermek gerekiyor. Fakat sonrasında bütün mayalı hamurlarda bu böyledir aslında arkadaşlar. Ekmek, kurabiye, poğaça gibi ürünler yaparken yoğurma işleminde, ya kurabiye harici aslında diyeyim, her kurabiyede de iyi yoğurmamız lazım. Ama mayalı hamurlarda özellikle ekmek yaparken ve bu tarz kabarmasında önemli noktaların bulunduğu hamurlarda bir miktar yoğurmaya dikkat edersek hamurumuz çok daha güzel olur. Evet. Şimdi bir miktar un serptim. Kabıma da bir miktar un serptim. Son toplama işleminden sonra evet. Akan bir hamur oldu. Şimdi hamurumun üzerine bir kapak veya streç kapatıp hamurumu mayalandırma işlemini alıyorum. Daha sonra üzerine poşet geçireceğim ve bunu mayalandırmaya bırakacağım. Evet, hamurumuz kabardı. Hemen poşetimizi alıyoruz. Üzerinden kapağını da alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış bir hamur elde ettik. Hemen bir miktar un alıyoruz. Tezgahımıza biraz un serpiştirelim. Şöyle bir hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurumuzu işlemek için bezeler alacağım şimdi. Bir miktar daha bu şekilde unladım. Ortadan bölerek bu şekilde bezeler alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum halen biraz ele yapışır kıvamda. Ama bu kıvamı istiyorum. Buna biraz un serpiştiriyorum. Yaptığım bezeleri, bakın bezeleme işleminde bu şekilde. Evet arkadaşlar, bezeleme işlemini tamamladık. Toplamda 19 adet bezemiz oluştu. Şimdi bunların üzerine örtüyorum. 5-10 dakika daha dinlendirdikten sonra açma işlemine geçeceğim. Bezin üzerine açıyoruz.
Şimdi hepsini tek tek yağlama işlemi, önce açma, daha sonra yağlama işlemi yapacağız. Miktar un serpiyorum. Küçük bezeden başlayalım. Merdane veya oklava yardımıyla açabilirsiniz. Açma işleminde çok büyük açmıyoruz. Açtığım hamurumu kenara alıyorum. Ve bütün bezelere aynı işlemi uyguluyorum. Buradan tek tek alıp hepsini yağlama işlemine geçiyorum. Zemine seriyorum. Kaşık yardımıyla hemen bunları hızlı hızlı, kaşık, el fark etmez. Tereyağımız da oldukça yumuşadı bu arada. Şöyle göstermek istiyorum. Bir karıştıracağım. İyice böyle bir çırpma işlemi yapıyorum tereyağını. Sadece tereyağı, hiçbir şey yok içinde. Hakiki el yapımı tereyağıdır bu arada. Biz özel yaptırıyoruz. Bu şekilde hızlı hızlı her yerine. Evet arkadaşlar, son katımı da koymadan önce size göstermek istedim. Bakın 19 katlı hamur ne kadar yüksek oldu. Bu şekilde yağlama işlemini tamamlayıp hamurumuzu tekrardan açma işlemi yapacağız. Her yerine 200 gram tereyağını bu şekilde yedirdim. Diğer katlara da aynı işlemi yaptım. Ve şimdi son katı üzerine yerleştiriyorum. Ufak kaldığını düşünmeyin bezelerin. Hamurlar beze olduktan sonra ve açıldıktan sonra artık iyice kendini salıp çok güzel bir işlenecek kıvama geliyor. Bu sebeple bu şekilde sündürme işlemi yaparak da hamurunuzu açabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi hamurum şu an açılmaya hazır hale geldi. Alt katmanı üste çevirerek açma işlemine başlayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi katmanları burada belli. Biraz elimle açma işlemi yapıyorum. Daha sonra merdane ile açma işlemine geçeceğim. Bir miktar un serpiştiriyorum. Onun parçası kalmış. Burayı da çevirip tekrardan un serpeceğim. Tezgahıma çok fazla yağlı yapışmaması için. Şimdi hamuru tekrardan çeviriyorum. Bakın. Evet. Şimdi yavaş yavaş elimle uzattığım hamurumu açma işlemine başlıyorum. Yavaş yavaş açarsak bizim için daha kolay olur.
Şimdi hamurumuzu açma işlemini tamamladık. Rulet ile önce buradan kesip daha sonra sıra ile çizikler atarak hamurumu sarmaya başlayacağım. Orta kısımdan bir kese aldım. 3 parmak kalınlığı ya da 4 parmak kalınlığı, siz hangisini ne kadar büyüklükte yemek istiyorsanız, ben ortalama 4 parmak kalınlığı kadar ende hamurumu kesmeye başladım. ...8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 adet kruvasan çıkacak bize. Öncelikle buradan başlıyorum. Şöyle görmeniz açısından aslında şurada biraz kendime yer açsam. Evet arkadaşlar, işlemini bitirdim. Şimdi üzerlerine sürmek için bir yumurtayı çırpıyorum. Yağlamasını yapıyorum. Halen daha mayalanma işlemi devam ediyor. İşledikten sonra da bir müddet bekletip daha sonra fırına verirseniz veyahut fırında da mayalandırma işlemine devam edebilirsiniz. Önce düşük sıcaklıkta, daha sonra yüksek sıcaklığa çekerek kruvasanınızı pişirebilirsiniz. Bu şekilde donmuş olarak difrize de atabilirsiniz. İstediğiniz zaman bir miktar donu çözdürdükten sonra yaklaşık 180-200 derece kadar sıcaklıkta alt üstü istediğiniz görselde kızartarak, kimisi az kızarmış sever, kimisi çok çıtır çıtır böyle yanık sever. Yanıktan kastım birebir yanık değil ama böyle çok kızarmış sever. Ben şahsen kruvasanı çok kızarmış sevenlerdenim. Bu sebeple tercihinize göre pişirme işlemini yapabilirsiniz. Difrize atarken bu şekilde yağlayıp da atabilirsiniz. Yağlamadan da atabilirsiniz. Yağlama derken bu şekilde, biz buna deriz aslında, yağlama deriz. Ve şu an yakından görmenizi istiyorum. Bakın bu şekilde. Toplamda bir tane fire verdim. Yırtıldı. Onu kaldıramadım. Toplamda 4, 8, 12, 16, 19, 20, 22, 25 adet bezemiz çıkmış. Yani şimdi 5-10 dakikada bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra fırına vereceğim. Ben hepsini pişirmek istiyorum. Fırında da pişirirken eğer ankastre fırınınız varsa tek tek tepsiler halinde pişirmenizi tavsiye ederim. Çünkü alt üst 2 adet tepsi veya 3 tepsi atıldığı zaman, bu pandispanya için de geçerli, özellikle ankastre fırınlarda tek tepsi olduğu zaman alt üst pişirmede hiç sıkıntı olmuyor ve daha çabuk, daha istenilen görsellikte içi hamur kalmadan pişiyor. Bu aklınızda olsun. Benim fırınım Siemens'in fırını. Fırınımdan memnunum. Ankastre fırınım var. Ailem burada tezgahta mayalandırma işlemi yapacağım için 5-10 dakika kadar bekleyecek. Fırında ekstra mayalanma ihtiyaç duymayacak. O sebeple 180-200 derece arasında pişirme işlemi yapacağım. Eğer ki dışarıda bekletme gibi bir durumunuz yoksa fırında önce
50-100 derece arasında elinizi yakmayacak ılık üfler şekilde mayalandırma işlemi yapıyorsunuz. Daha sonra fırın derecesini arttırıp o şekilde pişirme işlemine devam ediyorsunuz. Pişirmenin süresi de fırından fırına değişeceği için onu takipte kalmanız gerekiyor. Ortalama yarım saat 1 saat arası kadar, fakat bu bazı fırınlarda değişebilir. Dediğim gibi süre ve fırının özelliğiyle alakalı bir durum. Fırında da ben fanlı kullanıyorum. Fan ayarını açıyorum. Fan ayarı olmayanlar için de dediğim gibi fırının içine belki bir miktar küçük yanmayacak şekilde bir çay tabağı veya küçük bir kaseyle, demir bir kase olabilir, çok az su koyarsa o şekilde de pişirme işlemi yapabilirsiniz. Ben burada ilave su koymayacağım. Kruvasanlarda bir de şöyle bir özellik var arkadaşlar. Bazı pişirme tekniklerinde, bazı fırınlar gereği öyle söyleyeyim, kruvasanın üzerine bu yağlama işlemi yapılmazsa eğer püskürtme işlemiyle su spreyi olarak böyle pıs 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 suyu sıkabiliriz. Ama çok boca etmeden, yani suyu böyle, hamuru çok böyle ıslatmadan olacak şekilde püskürtme yöntemiyle biraz nemlendirme işlemi de yapabiliriz. Ekmeklerde de bunu yaparız genelde, bazı ekmeklerde. Fakat kruvasanda ben şu an yağlama işlemi yaptığım için ona ihtiyaç duymadım. Bu da küçük bir dipnot olsun. Bakınız şu an pişme aşamasında. Oldukça kabardılar. Çıktığı zaman daha net görebileceğiz. Evet, fırından çıkardık. Şimdi bir tanesini keselim. Bunu keselim. Çok sıcak. Çıtırtıyı duyabiliyorsunuz. Bu şekilde. Çıtır çıtır. Bol katmanlı kruvasan. Diğerleri de bu şekilde, bakın altları. Oldukça güzel piştiler. Dilerseniz sandviç de yapabilirsiniz. Bu şekilde kesip arasına ister tatlı sandviç, ister tuzlu sandviç olarak hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz sade de yiyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler.